Herkese merhabalar, ben Huri. Hurimetek Mutfak'ta kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evde pet şişeniz varsa bu keki mutlaka deneyin. Pamuk gibi yumuşacık, harika oluyor. Tarifimi hiç bekletmeden hemen başlıyorum. 5 adet küçük boy yumurta, büyükse 4 adet de kullanabilirsiniz. 1,5 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, biraz ılık su ilavesi yapalım ve köpük köpük olana kadar karıştıralım. Kullandığım bardak ölçüsü 250 mg. Bir su bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık suyu azar azar ekleyerek karıştırıyorum. 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, tüm malzemeyi homojen olana kadar karıştıralım. Evet, kekin kıvamı bu şekilde. Ayrı bir kaba göz kararı biraz kek harçtan dökelim. 1 yemek kaşığı kakao, çeyrek su bardağı suyu da azar azar ekleyerek diğer kek harcı ile aynı kıvama gelene kadar karıştıralım ve su ilavesi yapalım. İki kek harcının da kıvamı aynı akışkanlıkta olmalı. Evet, kek tepsimi yağladım. Tam orta kısmına 2,5 litrelik kola şişesinin alt tabanını keserek aldım. Vanilyalı olanı büyük kepçeyle, kakaolu olanı küçük kepçeyle dökerek tepsime alıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, pet şişeyi dikkatli bir şekilde alalım. Evet, kalan kek harçlarını da orta kısmına dökerek alıyorum. Bir kürdan yardımıyla şekil verelim. ...170 dereceli fanlı fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Benim fırınımda 40-45 dakikaya yakın kekim pişti. Hemen fırından çıkartıyorum ve kendi halinde soğumaya bırakıyorum. Evet, soğuk keki dilediğiniz şekilde kesebilirsiniz. Ben pasta dilimleri halinde kestim. Dilerseniz kare, dilerseniz baklava şeklinde de kesebilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi deseni harika oldu. Pamuk gibi yumuşacık. Çayın, kahvenin yanında ikram edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.